Öncelikle baştan söyleyeyim, One Piece benim için gerçekten en sevdiğim serilerin başında geliyor. En sevdiğim dediğim, daha doğrusu böyle benim için vazgeçilmez yeri olan serilerden bir tanesi. Onları hatta sıralayamıyorum bile. Ama biz bu videoda şu an One Piece'teki bazı kusurları konuşuyor olacağız. Daha doğrusu bu seride bunları konuşuyor olacağız. Bu videoda da aslında ilk ve en büyük kusurundan konuşuyor olacağız. Bildiğiniz gibi şimdi buradan sonrası One Piece'i merak eden izlemeyenler için spoiler olacaktır. Gerçi spoiler da olmuyor, yayınlanmış bir şeyin spoiler olmaz ama yine de merakınızı kırmamak açısından ona göre dinlerseniz sizin için daha iyi olacaktır. İlk ve en büyük kusuru mangada 1. bölüm, animede de 4. bölümde gösterilen Shanks'ın sol kolu kopuyor. Bu gerçekten özellikle bugün baktığımızda kabul edilebilecek bir durum değil. O gün o tarihte Shanks 27 yaşında olması lazım. 27 yaşında yeni dünyayı görmüş, oradan gelmiş bir korsandan bahsediyoruz. Ve Roger'ın tayfasında bulunmuş bir korsandan bahsediyoruz. Bugün ne kadar büyük bir korsan olduğunu zaten görüyorsunuz. O gün küçük bir sahil kasabasında, köyde ki kıyı canavarı, işte deniz kralı denilen o günkü ama sahil kenarındaki bir deniz kralından böyle bir hasar alması mümkün değil. Ama aslında burada da başlamıyor kusurlar. Mangadan bakayım, daha hızlı olacak. Mangada işte önce bu dağ haydutlarıyla Shanks tayfası arasında bir sürtüşme oluyor barda. Shanks buna gülüyor, geçiyor falan filan. Tabi Luffy burada sinirleniyor bilmem ne. Tabi Luffy'de böyle bir daha sonradan görüyoruz. Makino ile arasında bir diyalog var. Makino'ya diyor ki, Makino diyor sen anlamazsın diyor. Erkeklerin her zaman işte kavgaya hazır olması lazım gibi bir ifade kullanıyor. Yani bunun Shanks'ten mi öğrendi, kimden öğrendi bilmiyorum ama Luffy'nin böyle saf bir erkeklik şeyi var, anlayışı var. Aslında bütün genç çocuklarda, erkeklerde olan bir şey. Bunu gençler, erkek olanlar iyi anlayacaktır. Yani Luffy bu tarz şeyleri bir erkeklik olarak görüyor ve Shanks'lerin olmadığı bir zamanda tekrar bu dağ haydutları Makino'nun barına geliyorlar. Makino'nun barına geldiklerinde gene tabii bunlar medeniyet görmemiş vahşi insanlar. Birazcık görgüsüzler. Shanks'ler de birazcık tabii ki görgüsüz ama o kadar medeniyetsiz insanlar değiller. Anlaşılabilir, hoşgörülü. Onlar korsan olmalarına rağmen. Neyse, bunlar şimdi Shanks tayfasına hakaret ettiklerinde tabi Luffy bu dürüst, yani o çocuksu dürüstlüğü ve acayip onurlu erkeklik anlayışından dolayı dostu, arkadaşı olarak gördüğü Shanks ve tayfasına hakaret edilmesine göz yumamıyor ve bu erkeklik anlayışından dolayı çocuk olmasına rağmen onlara karşı dikiliyor. Daha sonra Luffy'yi meydanda öldürmeye çalışıyorlar. Bu arada işte Makino başkanı çağırıyor falan. Başkan özür diliyor. Luffy'nin hayatını bağışlamalarını istiyor. Tabii ki tam bu esnada Shanks ve tayfası dağ haydutlarının karşısına dikiliyor. Burada bir ufak laf sürtüşmesi falan olurken Lucky Lu aralarından bir tanesinin kafasına direkt sıkıyor. Yani bu seride gözüken, yani ilk bölümde bu bayağı etkileyici bir hareket ama daha sonrasında bu tarz ölümlü sahneler çok az gördüğümüz bir seri aslında. Daha sonra işte Ben Beckman tek başına ben hallederim deyip hepsini hallediyor. Shanks'ten burada muazzam bir tirat görüyoruz. Hani benimle dalga geçebilirsiniz, üzerime yemek, içki dökebilirsiniz. Bu önemli değil. Bunlara gülüp geçebilirim. Ama hiçbir arkadaşıma zarar vermenizi affedemem gibi etkileyici bir burada tirat görüyoruz. Aslında Shanks'in kolundan önce yapılan çok büyük bir burada hata, kusur var. O gün bu kusur değildi ama bugün büyük bir kusur baktığımızda. Burada birdenbire dağ haydutlarının başındaki eleman ve Luffy ortadan kayboluyor. Sis bombası atıyor ortaya ve ortadan kayboluyor. Sonra inanılmaz bir panelde Shanks'in muazzam, hoş, sevimli bir komik bir yüzünü görüyoruz. Endişeli, böyle ne yapacağız şimdi hatta diye endişeleniyor. İşte buradası saçma. Shanks 27 yaşında, burada muazzam bir haki seviyesinde olması lazım. Gözlem hakisi olması lazım. Yani daha önceki oradaki hareketler de öyle yani. Burada korsan teması vermek için Ben Beckman'ın eline uzun bir tane işte buna derler, flinta derler, kısa tüfek. O tarz bir silah verip onun kabzasıyla önüne gelene yapıştırıyor. Yani Ben Beckman dediğimiz adam silahla adam mı dövecek? Yani bu saçma geliyor bugün baktığımda ama o gün, hele de işte 97 yılında etkileyici bir hareket. Bunlar tabii bugün güç seviyesine geldiğimizde o günkü şeylere bakın, zaten çok figüran, kenar köşe karakterleri falan gibi duruyorlar. Bugün çok karizmalar ama o gün öyle. Bugün zaten çizimleri bile değişti. Neyse, yani burada gördüğümüz ilk
yani Haki'nin baştan düşünülmemesindeki en büyük problem burada başlıyor zaten. Burada gözlem akisi olan bir Shanks, yani bütün tayfayı ele aldığımızda illa aralarından yani gözlem akisinde muazzam ustaları vardır. Ama Shanks'in de biz çok iyi bir gözlem akisi sahibi olduğunu Kid'le olan mücadelesinde gördük zaten. Kid'e müsaade etmedi yapacağı saldırıyı önceden fark edip inanılmaz bir son gördüğü için. Daha sonra bu dağ haydutu alıyor Luffy'yi, denize kaçıyor. Sözde işte korsanların denize gitmesi aklına gelmeyecek falan filan gibi bir espri yapmış burada Odachi. Neyse burada bir işte boğuşma mücadele. Luffy tabii kızıyor buna, tek bir yumruk bile atamadığı için kendine çok kızıyor. O erkeklik kibirinden, onurundan görüyoruz burada Luffy'deki o sarsılmaz karakter olarak erkek tanımı. Neyse bu kayık, tabii küçük bir kayıkla kaçmışlar. Kıyı kralı geliyor, Luffy'yi denize atmış oluyor haydut Allah'tan. Ondan sonra geliyor kayığın içindeki haydutu kayıkla beraber yutuyor. Ondan sonra Luffy'ye saldıracakken tam ağzını kapadığı esnada bakıyoruz Shanks gelmiş ve Luffy'yi almış. Bir sonraki işte Shanks burada hatta bunun kral akisine bağlandı daha sonradan da, defol diye korkutucu bir ifade takınıp kıyı kralını oradan kaçırıyor, kovalıyor. Burada kral akinin, yani Haki'nin olmadığı zaten belli. Kral akisi zaten belki düşünülmedi. Ama burada Shanks'in ne kadar güçlü olduğunu dilediğinde gösterebileceğini ifade etmek için etkileyici bir sahne olması için koymuşlar. Ama bugün baktığımızda o gün Haki'si olmasa bile Shanks'in burada kolunu kaptırması çok saçma aslında. Hikayenin bugüne geldiğimizde. Kıyı kralı tabii kaçıyor gidiyor. Birkaç panel sonra Luffy'nin biz hüngür hüngür ağladığını görüyoruz ve önde bir karartı silüet olan bir şeyle. Orada Shanks ona diyor, Makino bana olanları anlattı, bizi korumuştu. Shanks ağlama, sen diyor erkeksin, erkek adamsın diyor, ağlama diyor, zorlu bir adamsın diyor. Luffy ağlamaya devam ederek Shanks kolun diyor. Shanks de bu sadece bir kol, iyi olduğun için mutluyum diye karşılık veriyor Luffy'ye. Neyse buradan sonrasına bakmayacağım. Gerçekten etkileyici bir sahne. Yani ben One Piece'i sadece sevdiğim için değil, hoşuma gidiyor buradaki duygu yoğunluğu. Çocukla büyük yetişkin arasındaki ilişki, bu güven, özveri, fedakarlık falan çok güzel işlenmiş bunlar ama bugün geldiğimiz noktada Haki bakımından baktığımızda zaten Haki'si olan Shinsekai'den, yeni dünyadan gelmiş. Muhtemelen bir tek Raftel'i falan görmedi. Pek çok büyük yeri, yani Luffy'den çok daha küçükken görmüş. Yıllarca Korsanlar Kralı'nın yanında gezmiş. Çok büyük korsanları görmüş, tanımış. Onlarla savaşmış. Korsan'ın, Shanks'ın maalesef yani Haki'si olmasa bile zaten bu şekilde bir zayıflık göstermesi söz konusu olamaz. Ama o gün hikayenin bu kadar büyük bir şeye yayılacağı, büyük bir evrene, büyük bir güç seviyesine çıkacağını o da tahmin etmiyordu. İlerleyen videolarda bunları konuşuruz ama herhalde ilk röportajlarından birinde falandı. O da diyor ki yani ben diyor bir 5 yıl içinde, ki bu 5 yıl sürekli yenileniyor, 5 yıl içinde bitireceği şeyi de 5 yıl içinde bitirmek istediğini söylüyor ilk röportajlarında. O yüzden mesela Luffy'ye lastik gücünü verdiğini ben öyle hatırlıyorum. Belki yanlışım vardır ama yıllar önce okuduğum bir haberdi. 5 yıl içinde şeyi bitirmek istediği için, seriyi bitirmek istediği için Luffy'ye bu lastik gücünü, yani en serinin saçma komik gücünü verdiğini, uzasın diye söylemiş o zamanlar. Şimdi baktığımızda görüyoruz zaten bugünkü bu hikayenin buraya geleceğini o da bilmiyordu. O da kendisinin kontrolünden çıkmış bir şekilde hikayeyi bugün ilerledi. Evet bugün gene o da çiziyor bu hikayeyi ama maalesef artık %100 odanın kontrolünde değil. Bundan işte 2 sene kadar önceydi galiba. 3 yıl içinde mi 5 gene bitireceğim dedi, öyle bir şey dedi. Şu an baktığımızda bitirmesi mümkün değil. Bunu kendisi de görüyordur. Yani 3 yılda 5 yılda bitecek bir durum değil. Bitirebilir mi? Bitirir ama bu ne olur? Serinin sonunu çok anlamsız, çok hızlı, üstünden atlayarak geçilmiş bir hal, bir duygu bırakır ve o da bu seriyi şu an niye bitirmiyor? Bitirmemesinin sebebi muazzam bir eser. Olabildiğince kusursuz, ismiyle anılacak bir eser bırakmaya çalışıyor. Çünkü bu saatten sonra bu tarz bir eseri ortaya çıkarması mümkün değil shonen olarak. Geldiği yaş belli. Bu kadar yılı, 20-30 yılını daha harcayabilecek bir zamanı olduğunu kendisi de düşünmüyordur. İnşallah tabii ki yaşasın, o uzun ömür versin Allah, ben ona bir şey demiyorum ama yine de bu gücü, dirayeti, enerjiyi bulup bu böyle bir eseri ortaya koyması pek de mümkün gözükmüyor. O yüzden olabildiğince kendi ismiyle anılabilecek iyi bir eser olarak One Piece'i bırakmak istiyor. Artık kendi kontrolünden çıkmış durumda maalesef bu durum. Yani One Piece'in ilk ve en büyük kusurlarından bir tanesi Shanks'in orada kolunu kaybetmesi ve işte yani o gün Haki'yi düşünmüş olsa diye düşünelim. Oradaki dağ haydutların denize kaçmasını da, ya Haki olmasa bile onların onu fark etmemiş olması bana mantıklı gelmiyor. Çünkü çok büyük korsanlar. Lakin bugün baktığımızda bunun tek bir izahı var. O gün odanın kafasındaki hikaye gerçekten çok basit, küçük bir hikaye. Zaten temalara da baktığımızda az çok bunu görüyorsunuz. İşte bir tane kılıççı, kılıç teması. İşte bir tane
tane işte Drobo Neko, hırsız kedi Nami, yalancı Usopp, Pinokyo, uzun burun teması Pinokyo, yalancı adı bile Uso'dan geliyor Usopp. Aşçı Sanji, onun en büyük hayali her balığın olduğu All Blue'yu, bütün denizlerin birleştiği yeri bulmak gibi çok basit çocuksu masal temalarından geliyor ilk başta baktığımızda. Velhasıl kelam çok uzatmayayım. Diğer videolarda devam ediyor olacağız. O zamana kadar hoşça kalın.